Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda hem altıgen hırka yapmayı hem de mozaik desen vermeyi göstererek mozaik desenli altıgen hırka yapımını anlatıyorum. Kahveleriniz, tığınız ve ipleriniz hazırsa anlatıma geçebiliriz. Öncelikle kullandığım iplerden bahsedeyim. Diva markasının Natural Cotton serisini kullandım ben bu çalışmada. Şöyle 3 tane rengini kullandım. Renk kodları ürünlerin arkasında yazmıyor ama internet sitelerinde çok çeşitli renkler var. Oradan da bakabilirsiniz. Bunu kullanmamın sebebi, yani bu incelikte bir ip tercih etmemin sebebi, bu model biraz daha böyle kat kat olan bir model. Dolayısıyla kalın bir ip kullansam bu modelde biraz daha bu modeli biraz daha kaba gösterecekti. O nedenle böyle biraz daha ince bir ip tercih ettim. Diğer koton iplere nazaran. Şu en sondaki kullandığım, çerçeve için kullandığım kısımda Oxford'un Eco Cotton serisinden. Bakın burada zaten fark anlaşılıyor. Bu biraz daha kalın. Şöyle yan yana tuttuğumda kalınlıkların, inceliklerin arasındaki farkı çok net görebiliyorsunuz. Eğer bu seriyi kullanmayacaksanız bile normal pamuk iplere göre bir tık daha ince bir ip tercih edebilirsiniz bu çalışmada. Şimdi modelin anlatımına başlayalım. Ben modelin bir parçasını yaptım. Bu altıgen bir hırka olacak. Modelin bir parçasını yaptım. Şimdi ikinci parçasını da birlikte yapacağız. Şöyle ortadan başlayarak yukarıya doğru çıkan 6 kenardan oluşan bir çalışma olacak. 2 tane altı kenardan oluşan çalışma, yani 2 tane altıgen parça oluşturduktan sonra şöyle iki kenarını katlayacağız ve hırkamızın tek tarafı oluşmuş olacak. Yani şurası kol kısmı, şurası da gövde kısmı. Şimdi bundan 2 tane yapacağız. Şöyle bir tarafını yapmış oldum ben. Diğer tarafını da birlikte yapacağız. Bu yaptığımın en ve boy ölçüleri. Boyu 41 santim, yani yakadan itibaren. Kolu da yine 42 santim kol uzunluğu. Eni de böyle 20 santim bir tarafı, 20 santim var. 40 santim de, 41 santim kadar da eni. Zaten altıgen hırka olduğu için ve altı kenarı da birbirine eşit olduğu için ölçüleri birbirine eşit olmasını bekleriz. Şimdi ben burada beyaz renkle başlıyorum. Aslında bu çalışmanın şöyle mozaik hırka olarak geçiyor. Mozaik hırka dedim ben bunun adına. Bu çalışmanın böyle kat kat gitmesi aslında açıktan koyuya doğru giden bir renk skalasıyla ilerliyor. Yani siz burada eğer işte pembe bir renk seçecekseniz işte yine beyazdan ya da krem renginden başlayıp biraz daha açık pembe, biraz daha koyu pembe gibi böyle açıktan koyuya bir renk skalasında da ilerleyebilirsiniz. 3-4 renk kademeli de yapabilirsiniz. Yani bir rengin 3-4 farklı tonundan da yapabilirsiniz yine açıktan koyuya giderek. Mozaik görünümünün sağlanması böyle biraz renk geçişinin kat kat olmasından kaynaklanıyor aslında. Şimdi beyaz renkle başlıyoruz. Ben 4 numara bir tığ tercih ediyorum şu an bu çalışmada. Ama işte eliniz sıkıysa daha büyük bir tığ numarası tercih edebilirsiniz. Ya da eliniz gevşekse daha küçük, böyle 3,5-3 numaralar falan da tercih edebilirsiniz. Yumuşaklığı, yani şu yumuşaklığı bulmak için birkaç deneme yapmanız gerekebilir. Sihirli halkayla başlıyorum. Sihirli halkanın yapılışını bilmiyorsanız eğer kanalımda sihirli halka nasıl yapılır, trabzanlar nasıl yapılır, bunların bilgisinin olduğu bir video içeriği de var. Bunu da açıklamaya eklerim. Sihirli halkanın içerisinde 3 tane zincir çektim. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Tığıma ipi doladım. Sihirli halkanın içine yine 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çektim. 1, 2, 3. Bu üçlü gruplardan toplamda 6 tane yapacağım. Aralarda 2 zincirle. 1, 2, 3. 4. 2 tane zincir çekiyorum. Biraz halkamı kapatabilirim. 1, 2, 3, 4. 5. 2 tane zincir. 6. Şimdi halkamı kapatabilirim. 2 tane zincir çekiyorum ve ilk başta yaptığım 3 tane zincirin
tepesine bağlanıyorum. İlk başta yaptığım 3 tane zincir, bir tane ikili trabzan sayılıyor. Kapattım. İpimi köşeye kaydırıyorum. Şimdi 6 tane böyle köşesi olan bir şekil oluştu orta kısmında. Böyle biraz marullu marullu duracak. Hatta büyüdükçe daha da marullanacak. İstediğimizde öyle bir görüntü zaten. 3 tane zincir çekiyorum. Hep köşelerden başlayacağım. Bütün sıra başlarında ipi köşeye kaydırarak başlıyorum. 3 tane zincir çektim. Boşluğa bir tane ikili trabzan, bir tane daha ikili trabzan, 2 tane zincir. Aynı boşluğa 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Arada hiç zincir çekmeden bir sonraki boşluğa geçiyorum. Bir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan, 2 tane zincir, 3 tane ikili trabzan. Yani köşeler yapmış oluyorum köşelerin üzerine. Arada hiç zincir çekmiyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan, 2 tane zincir, aynı boşluğun içine 1 2 3 tane ikili trabzan. Sıra sonuna kadar bütün şu köşelerin, yani şu arada yaptığımız, bir alt sırada yaptığımız 2 zincir çektiğimiz yerlerin içlerine 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan yaparak ilerliyoruz. Şimdi sıranın sonuna geldik. Birinci başlarken yaptığım 3 tane zincir vardı. 3 zincirin üçüncüsünün tepesine bağlanıyorum. Tığımı kaydırıyorum, ipimi kaydırıyorum. İpimi tekrar köşeye kaydırıyorum. Şu şekilde köşeye gelmiş oluyorum. Şu an böyle görünüyor. 3 tane zincir çekiyorum yine üst sıraya çıkmak için. Şimdi bu sıradan itibaren artık bizim köşelerimiz ve kenarlarımız var. Burası köşe, şurası kenar, burası da köşe. Biz köşelerin üzerine köşe, kenarların üzerine de kenar yapacağız. Yani köşelerin üzerine yine 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan yapacağız. Kenarlara da 3 tane ikili trabzan yapacağız ama burada farklı bir şey var, onu göstereceğim. Yani şu görünümün, mozaik görünümün oluşması için. Şimdi köşedeyiz. Köşeden başlıyoruz her sıraya zaten. 3 tane ikili trabzan, 2 tane zincir, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada hiç zincir yok. Bir sonraki boşluğa geldim. Tığıma ipi doladım. Boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığıma ipi doladım. Şimdi 3 tane ikili trabzan yapacağız ya. Bir tanesini buraya yaptım. İkincisini, yani ikinci ikili trabzanı şu alt sıradan çekeceğiz. Nasıl çekeceğiz? Tığıma ipi doladım. İpi birazcık uzatıyorum. Şu alt sıranın ortasındaki trabzana dolanıyorum. Şöyle bir arkadan şöyle ipi dolaştırıyorum. 3 kere de çıkıyorum. 1 2 3. Üçlü trabzan yapmış oluyorum. Tığıma ipi doladım. Şimdi bu alt sıradan çektim. Üçüncü trabzanı tekrar birinci trabzanı yaptım. Yani normal yapmam gereken boşluğa yapıyorum. Yani şuraya. Şimdi tekrar köşedeyim. Hiç zincir yok. 1 2 3 2 tane zincir çekiyorum, köşedeyim. Aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan. Şimdi mozaiği tekrar göstereceğim. Mozaik sonraki sıralarda daha da oturuyor zaten. Şimdi o kenardayım yine. Bir tanesini normal olması gereken yere yaptım. Tığıma ipi doladım. Birazcık ipi gevşetiyorum. Şu alt sıradaki 3 tane ikili trabzanın ikinci trabzanına şöyle arkadan dolaştırıyorum tığı. İpi alıyorum. 1 2 3. Ortadaki üçlü trabzan olmuş oluyor. Kenarlardaki ikili trabzan. Tekrar köşedeyim. 1 2 3. 2 tane zincir çektim. Aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan. Köşeler hiç değişmiyor zaten bütün çalışma boyunca. Tığıma ipi doladım. Yine kenardayım. Bir alt sıradaki ikinci trabzanın ortasından dolaşıyorum. 1 2 3 kere de çıkıyorum. Bu tığ işindeki lastik örgü de buna benziyor.
Hani yapanlar varsa zaten biliyordur. Sıra sonuna kadar bu şekilde 6 kenarı da aynı şekilde örüyoruz. Şimdi sıranın sonuna geldik. Şu şekilde görünüyor şu anda. Arada hiç zincir olmadığı için ilk baştaki zincirin tepesine bağlanıyorum ipi kaydırarak. İpi tekrardan köşeye kaydırıyorum. 3 tane zincir çekerek bir sonraki sıraya çıkıyorum. Yine köşedeyim. Köşede 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığıma ipi doladım. Şimdi şu kenarlara çalışacağız. Yine kenarlardaki şu boşluklara çalışacağız. Kenar sayımız 2'ye çıkıyor. Bir sonraki sırada 3'e çıkacak. Böyle artarak gidecek. Hiç zincir çekmedim. Normal bir tane ikili trabzan yaptım. Tığıma ipi doladım. Bir alt sıradaki, yani şuradaki bir alt sıradaki üçlü trabzanların ikincisine, yani 3 tane trabzan grubunun ikincisine dolaşıyorum. Şöyle arkadan şöyle 3 kere de çekiyorum. 3. Bir sonrakine geldim. Yine aynı şekilde ortadaki trabzanı alt sıradan çekerek yapıyorum. Şu an bakın böyle görünüyor. Tekrar köşedeyim. Bir kenarı daha göstereceğim aynı şekilde. Bir tane normal ördüm. Tığıma ipi doladım. Bir alt sıradan orta kısmından tığımı geçirdim. 3 kere de çektim. Tekrar birinci trabzanı yaptığım yere, yani şu boşluğa tekrar ikili trabzan yapıyorum. Tığıma ipi doladım. Bir sonrakine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığıma ipi doluyorum. Alt sıradaki, kendinden bakın hemen bir alt sıradaki hizasına geliyor zaten. Hizasına gelen ikinci trabzanı arkadan dolaşıyorum. 3 kere de çıkıyorum. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şimdi köşeye geldik. 1 2 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. Şu an bu şekilde görünecek. Bakın, mozaikler sürekli böyle arta devam ediyor. Bir sonraki sırada da şuralara batacağız. Böyle şu kısmı yaparken böyle arta devam edecek. Bir sonraki sırada artık mozaik şurada da olduğu için, yani şuradan da alacağız. Üçüncü sırada, yani onun bir sonraki sırada daha iyi görmüş olacaksınız. Şimdi sıra sonuna kadar aynı şekilde örmeye devam edelim. Şimdi sıranın sonuna geldik. Tekrar birinci trabzana bağlanıyorum. Ve tekrar köşeye ipimi kaydırıyorum. 3 tane zincirle köşeye çıkıyorum. Bir üste çıkıyorum. 3 tane zincir, bir tane ikili trabzan sayılıyor. 3 tane trabzanım olmuş oldu. 2 tane zincir çekiyorum. Yine köşeye alt sıralarda yaptığım gibi yapıyorum. Şimdi kenara geldim. Şimdi bu kenardan itibaren artık mozaiklerimiz çoğalmaya başlıyor. Tığıma ipi doladım. Boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığıma ipi doladım. İkinci trabzanı alt sıradan çekerek yapacağım. Şuradaki trabzana sarılıyorum. 1 2 3 kere de çekiyorum. Tekrar birinci trabzanı yaptım. Boşluğa ikinci trabzanı da üçüncü trabzanı da yapıyorum. Tığıma ipi doladım. Bir sonraki boşluktayım. Bir tanesini normal boşluğa yaptım. Tekrar tığıma ipi doladım. Şimdi bir alt sıradaki trabzan artık mozaikli yer. Yani bir alt sıradan dolanacağım yer buradaki mozaiğin içi. Şuradaki bir önce sırada yapmıştım ya, şurasına dolanıyorum. Şöyle 1 2 3 kere de çıkıyorum. Tekrar aynı boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir yan taraftakine geçiyorum. Bir tane ikili trabzan. Tığıma ipi doluyorum. Bir alt sıradaki üçlü trabzanın ortasındaki trabzana batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Şimdi tekrar köşedeyim. Bu alt sıradaki mozaikten çekme kısmını tekrar göstereceğim bir kenarda daha. Bir tane ikili trabzan yaptım.
Tığma ipi doladım. Şimdi bir alt sıradan dolanmam lazım. Bir alt sıraya bakıyorum. Bir tane mozaiğe denk geliyorum ve oraya dolaşacağım. Şu mozaiğin içinden bakın tekrar göstereyim. Bir alt sıradaki 3 tane trabzanın ortasındaki trabzan zaten önceden yaptığımız mozaik. 1, 2, 3 kere de çıkıyorum. Şunun çevresinden yani bunun içerisinden dolaşıyoruz. Hemen yanındaki yani aynı boşluğun içerisinde bir tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanındakine bir tane ikili trabzan. Şuradan dolaşıyorum. Bir tane üçlü trabzan. Bakın şöyle görünüyor. Yani şuradaki mozaikler böyle gitgide zaten artmaya devam ediyor. Şimdi bir üst sıraya çıktığımızda şuralardaki mozaiklerden çekeceğiz. Bir de şuralardan çekmiş olacağız. Yani şuraya yapacağımız üçlü trabzanı, 3 tane ikili trabzanı, bir tanesi ortasındakini buradan çekeceğiz. Şuradakini de buradan çekeceğiz. Yani bu boşluklara geldiğimizde 3 tane ikili trabzan yaparken bir tanesini buraya yapıp ikincisini ortasına denk gelen trabzandan alarak yapıyoruz. Tamamen bütün örgünün mantığı bu şekilde oluyor. Şimdi şöyle biraz daha yakınlaştırıp da göstereyim. Burası böyle gitgide büyüyecek. Bütün kenarları aynı şekilde yapacağız. Şimdi beyazdan ben kaç sıra yapmışım bu şekilde? Onu söyleyeyim. 10 sıra beyaz yapıyorum. Ortası dahil. Yani şuradaki şu başlangıç kısmı dahil 10 sıra beyaz yapıyorum. Şimdi burada aslında şu mozaik kısmı diğer ikinci renge geçtiğimde biraz daha net oluyor. Bakın şuradan çekmiş oluyor burada da. Gördünüz mü? Bir alt sıranın mozaiğine bağlanmış aslında. Yani aslında birebir aynı işlemi yapıyoruz. Yani 3 tane ikili trabzanın ikincisinin alt sıradan çekiyoruz mozaiğini ama birebir aynı işlemi yapıyoruz ama burada direkt mozaikten çektiğimiz için bu şekilde şöyle bir görünüm olmuş oluyor. Yani şuradaki çizgi görünümü sebebi bu. Şimdi şu ikinci renge gelene kadar örelim. İkinci renge geçerken şu bir alt sıradan alma mozaik kısmı biraz daha iyi anlaşılacak. Şimdi diğer renge geçeceğim. Tığma ipi doluyorum. Şöyle ipi kilitliyorum. Tığma ipi bir kez doladım. Şimdi tekrar köşeden başlıyorum. Köşeden bir tane ikili trabzan, bir tane daha ikili trabzan, bir tane daha ikili trabzan. Yeni renk geçişini de bu şekilde yapmış oluyorum. Yani trabzanla başlamış oluyorum doğrudan. 2 tane zincir aynı boşluğa bir tane ikili trabzan, bir tane daha ve bir tane daha. Şimdi özellikle şu mozaikli kısmı yeni renkte göstermek istedim ki hani burasını tamam beyaz üstüne beyaz şeklinde gösterdim. Şu yeni renkte daha iyi anlaşılır. Tığma ipi doladım. Yani eğer buraya kadar bir soru işaretiniz varsa muhtemelen şu an gidecektir. Bir tane normal boşluğa bir tane ikili trabzanı yaptım. Tığma ipi doladım. Alt sırada 3 tane ikili trabzan var. 3 tane ikili trabzanın ortasındaki ikili trabzanın içinden şöyle arka kısmından tığı dolaştırıyorum. Bakın şuradan. Şuradan da tığım görünüyor. Şöyle. Şuradan geçiyorum. Yani ortadaki ikili trabzanın arkasından dolaşıyorum. Bir tane tığma ipi doladım. Aynı birinci ikili trabzanı yaptım. Normal boşluğa yani normal seyrinde nereye yapmam gerekiyorsa oraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığma ipi doladım. Bir sonraki boşluğa bir tane ikili trabzan. Tığma ipi doladım. Şimdi bir alt sıradaki şu bacağa dolaşacağım. Şuradaki trabzanın içine bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Tığma ipi doladım. Bu kısımlarda şu mozaikli kısmı yani iyi anlamak gerektiği için hani belki eğer burada bir sorunuz varsa yavaşlatabilirsiniz videoyu. Nereden ipi dolaştırdığımı daha iyi görmek için olabildiğince yavaş yapıyorum ama tığma ipi doladım. Bir alt sıradaki şu bacağı şurada bakın. Yani yine ikinci trabzana dolaşmış oluyorum. Çünkü bir alt sıranın ikinci trabzanı burası olmuş oluyor. Bir alt sıradaki ikinci trabzana dolaşıyorum. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Tığma ipi doladım. Normal bir tane daha ikili trabzan. Bir yandakine geçiyorum. Tekrar göstereyim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tığma ipi doladım.
bir alt sıra neresi? Bakın bir alt sıra şurası. Buraya tığımı doğrudan geçiriyorum. 1, 2, 3 kere de çekiyorum. Aynı boşluğa bir tane ikili trabzan. Bir tane ikili trabzan. Bir alt sıradaki 3 tane ikili trabzanın ikinci ikili trabzanına batıyorum. Arkasından sarılıyorum. Yine köşedeyim. Köşede yine 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şu kısım bu şekilde görünecek bakın. Şu dolanma kısımları anlaşılması önemli. Buralar anlaşıldıysa geri kalanı doğrudan bütün sıralarda, bütün köşeler zaten aynı. Bütün sıralarda da aynı işlem devam ediyor. Altıgen hırka. Şimdi burası şöyle marullu marullu devam edecek. Şöyle marullu devam etmesi normal. Bunun böyle hani şöyle marullu marullu devam ediyor. Bunun bu şekilde devam etmesi normal. Zaten öyle olsun istiyoruz. Şu büyük olana da bakın, yani tamamlandıktan sonraki haline de bakın. Bakın tamamlandıktan sonra da dümdüz böyle zemine yatırınca böyle dümdüz bir görüntü olmuyor. Olmaması da gerekiyor zaten. Çünkü katlandığında düzgün olması için. Bakın. Burası da böyle marullu bir görüntü olan desen olmuş oluyor. Önemli olan altıgeni, altıgen hırkayı, yani altıgen parçayı daha doğrusu aynı düzlemde devam ettirebilmek. Şimdi köşeleri yaparken şöyle bir şey gözünüze çarpabilir. Köşelerde bir alt sıraya batmıyoruz ya, o yüzden köşeler biraz daha böyle sivri devam ediyor. Şöyle köşeleri biraz daha sivri gelirse bundan da endişe etmeyin. Burası da dikişle ve katlandığında hırkaya dönüştüğünde bu kısım sorun teşkil etmeyecek. O yüzden hani yanlış mı yapıyorum gibi burada düşünmenizi de gerektirecek bir şey yok. Şimdi burada toplamda 42 santimlik bir ölçüde örmüştüm ben. Şimdi toplamda ben bu iplerle kaç sıra ördüm onu söyleyeyim. 10 sıra beyaz, 6 sıra şu daha açık yeşilden, 4 sırada şu koyu yeşilden ördüm. Bir sıra, sadece bir sırada şu kahveden ördüm. Kahveden de şöyle bir sıra. Bu şekilde örgüyü tamamladıktan sonra, yani bu benim ölçülerime göre bu kadar sıra. Siz daha fazla sıra yapabilirsiniz. Daha büyük yapmak isteyebilirsiniz. Bu ortalamada 38 bedene göre yapıldı. Eğer siz işte 40 beden olsun veya işte 38 olsun ama daha salaş bir 38 olsun derseniz daha bu sıraları da çoğaltabilirsiniz. Yani şurada benim az önce verdiğim sıra sayıları kadar veya santim kadar değil de daha fazla santimde de örebilirsiniz. Bu tamamen sizin isteğinize bağlı. Bu modeli bedenini büyütmek ve küçültmek tamamen buradaki sıra sayılarını arttırmak ve azaltmakla oluyor. Yani eğer ki siz daha küçük bir bedene örecekseniz, örneğin işte çocuk bedeninde bir ölçüde örecekseniz belki de şu sıralarda şu kadar sıra örmek sizin için yeterli olacaktır. Ama daha büyük bir bedende işte 42'ye 44 bedenlere kadar istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Daha büyük bedende örecekseniz de buradaki sıra sayılarını arttırmanız yeterli olacaktır. Dolayısıyla bu hırkaya başlangıç kısmını yaparken bütün bedenler için aynı şekilde başlıyoruz. Bedenin büyük ya da küçük olacağı tamamen ördüğünüz sıra sayılarıyla bağlantılı olmuş oluyor. Şimdi ikinci parçayı da bu ilk yaptığım parça kadar örüp tamamlayayım. İki parçanı nasıl birleştireceğimizi, nasıl altıgeni hırkaya çevireceğimizi anlatacağım. Şimdi iki tane parçayı tamamladık. Şu şekilde şöyle göstereyim. Böyle iki tane parça. Benim toplamda şu ortadan itibaren, yani başlangıçtan itibaren toplamda 21 sıra yaptım. Benim ipimle 21 sıra yeterli geldi. Siz üzerinize ölçerek bu sıra sayılarını arttırabilirsiniz ya da küçültebilirsiniz. Şimdi bu yaptığım iki tane altıgen parçayı nasıl hırka formuna çevireceğim onu göstereceğim. Şimdi bunu böyle şöyle yazılı çizili olarak gösteriyorum.
Şimdi yaptığımız hırka şu formda duruyor. Yani altıgen hırka, 6 tane köşesi olan çalışma var elimizde. Tabii ki düzlemde bu kadar düz durmuyor. Yani daha marullu marullu duruyor. Şimdi burada şöyle yatırdığınız zaman tersini çevirip yere yatırıyorsunuz ürünü şu şekilde. Bu arada tersi de çok kullanışlı. Yani tersinden de kullanmak isteyebilirsiniz deseni. Tersi de gayet güzel duruyor. Şu şekilde yatırıyorsunuz ürünü, parçayı. İkinci köşeyi birinci köşenin üzerine katlıyorsunuz. Yani şöyle yatırdığımızda nereye 2 nereye 1 dediğinizin önemi yok. Şurası 2 burası 1 olsun fark etmez. Şöyle iki tarafı birleştiriyorsunuz. Şimdi burayı zaten böyle üst üste getirdiğimizde diğer köşelerde otomatik birleşiyor ve şu görünümü almış oluyor. Bu görünüm bizim hırkamızın yarısı. Yani şunu şu şekilde katlayınca tek bir tane şu parçadan elde ediyoruz. Bundan 2 tane olacak. 2 taneyi katladığımızda da böyle 2 tane hırkamızın sağ ve sol kanadını elde etmiş olacağız. Şimdi şunu şöyle katladım. Diğer parçayı da böyle katladım. Şöyle üst üste koydum. Şu kısım tam, şu kısmı yaka kısmı. Şuradan itibaren şu arka kısmı böyle dümdüz dikeceğiz. Sonra başka nereyi dikeceğiz? Şu yaka kısmından şu kol ucuna kadar olan kısmı dikeceğiz. Yani burada şu kısmı, zikzakladığım kısmı, şu kısmı ve şu iki tarafı dikmiş olacağız. Bunların haricinde ekstra hiçbir dikiş yapmıyoruz. Sadece 3 tane yeri dikiyoruz. Bu modelde yaka kısmını da tamamen dikeceğiz. Yani şurayı şöyle köşeden köşeye şöyle 0'a 0 bir şekilde dikeceğiz. Arka kısmını da yine şöyle şu 4 parça birbirine dikilmiş olacak yani. Burası da hırkamızın ön tarafı olacak. Bu kısımların dikişlerini yapalım. Sonrasında hırkamız tamamlanmış olacak. Kol kısmına herhangi bir işlem yapmayacağım. Sadece ön tarafına 2 taraflı bir ip yapacağız. Dikişleri yaptıktan sonra. Şimdi hırkamızın dikiş kısımlarını tamamladım. Şöyle kol kısmının dikişi 2 tarafta ve orta kısmının dikişi. Dikiş kısımlarını tamamladıktan sonra ön kısma minik bir bağcık yapmak istiyorum. Hırkanın ön tarafına. 20 santim kadar ölçüp 20. santime şu 20 santime bir tane işaretleyici takıyorum her iki tarafa da. Bu iki tarafa şuralarına bağlanıp şimdi bir bağcık yapacağım iki tarafa da. Bunu nasıl yapacağım onu göstereyim. Şöyle yan tutuyorum. Şimdi şu kullandığım kahverengi ipi 2 kat yapıyorum. Bu ipi 2 kat yapmak için işte bir içeriden bir dışarıdan çıkararak yapabilirsiniz. Yani yumağın bir içinden bir dışından çıkararak yapabilirsiniz. Şöyle tığma ipi şöyle kilitliyorum. 2 kat. 2 kattan sadece zincir çekeceğim. Şöyle bağlandım. Biraz şu kısmı sıkıyorum ki sağlam olsun. Şöyle sadece çift kat olduğu için zaten böyle kalın kalın oluyor. Burayı isterseniz kordon gibi de yapabilirsiniz. Ama ben böyle biraz şöyle saç örgüsü gibi dursun istedim. Böyle 55 tane zincir çekiyorum. Çift kat ipten. Şu şekilde duruyor. Siz isterseniz daha fazla zincir de çekebilirsiniz ama bana şöyle fiyonk yapacak kadar bir zincir uzunluğu yeterli oldu. Daha uzun çekip böyle biraz daha da aşağıya sarkıtabilirsiniz. Bu ucunda kalan ipi de düğüm yapıp keseceğim. Hem bu tarafa hem de şu karşılığına gelen yere de aynı kordondan yapıyorum. Sonrasında hırkamız tamamlanmış oluyor. Modelin bitmiş hali ve üzerimde duruşu bu şekilde. Günlük kullanıma uygun şık kombinlerinde tatlı bir parçası Toplamda oldu. 500 gram kadar ip kullandım. Umarım faydalı olmuştur. Yapacakları şimdiden kolaylıklar dilerim. Bu videoların devamlılığı için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.